Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir tarifle daha birlikteyiz. Sizler için bu tarifi yazdım ve hazırladım. Umarım sizler de videomu beğenirsiniz ve beğenilerinizi, yorumlarınızı bırakmayı ihmal etmezsiniz diyorum. Sizlerden de tek ricam videolarımın altına beğeni ve yorum yapmanız arkadaşlar. Bu beni hem çok mutlu ettiği gibi hem de YouTube'un çok önem verdiği analizlerden bir tanesi kanalımın büyüyebilmesi için. Ve şimdi hep birlikte örmeye başlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar bütün parçaları hazırladık. İçlerini elyafla dolduralım. Gövdeyi düzgün ve şekil vererek dolduralım. Bacaklarına orantılı olsun içerideki doldurduğumuz elyaf miktarı. Gövdeyi de sıkı bir şekilde dolduralım. Ben doldurdum. Kafayı da aynı şekilde sıkı bir biçimde. Kafayı da yine aynı şekilde şekil vererek sıkı bir şekilde dolduralım. Kolları da buraya kadar elyafla doldurdum. Buradan sonrasını boş bıraktım. Çünkü dibine kadar doldurursanız sıkı bir şekilde kollar vücutta açık duracaktır. Böyle hoş bir görüntü olmayacaktır. Aşağı doğru düşmesi için bu siyah kısmını doldurmayın. Buraya kadar elyafla doldurun. Şimdi gövdeyi kafadaki 4. sıradan itibaren dikiyoruz. Yani şu orta noktayı 1 sayarsak 1, 2, 3, 4. Şu 4. sıradan itibaren dikelim. Evet, ben dikişimi tamamladım. Sıra geldi kollarımızı dikmeye. Kolları da her iki tarafa şu siyah sıraya denk gelecek şekilde bu sıradan itibaren dikelim. Yani kafasının tam dibine dikmiyoruz. Tam siyah başlangıç sırasından itibaren dikiyoruz arkadaşlar. Evet, kolları da diktim. Kol dikişlerimiz bittikten sonra ipi koparmıyoruz arkadaşlar. Çünkü kafanın tam dip noktasından, bakın şu noktadan, şimdi kolları buraya diktik, şu kısma diktik. Bir iki sıra üstü tam şu dikişin oradan çıkaracağız iğnemizi. Yani burası arkası, arkada şu noktadan çıkaralım. Tam şuradan çıkarıyoruz. Yani gövdenin bittiği sıra oradan çıkarıyoruz. Çünkü boynuna bir tane siyah bant geçeceğiz. Fakat nereden geçeceğiz? Tam şu sıradan geçmemiz lazım. Onun için bantımızı dikkatli yapacağız. Nasıl yapacağız onu da göstereceğim size. Şimdi şuradan kısa kısa dikişler atacağım önce. Şimdi bakın kısa kısa dikişler atacağım bu bölgeden. Şuradan da geçeceğim. Tekrar aynı noktadan çıkacağım. Sonra şimdi bu battığım yerlere değil, o atlamaların ortalarına batarak, şuralara batarak, orta kısımlara batarak bir tur daha geçiyorum. Bakın bu şekilde tam ortalara batarak geçiyorum. Yani daha önce atlamış olduğum dikişin tam ortasından çıkacağım. Böyle.
arkadan çıkacağım. Sona geldik. Gördüğünüz gibi boğaz kısmındaki o siyah çizgiyi de böylece oluşturmuş olduk. İp atlamalarımız da böylece gözükmedi. Şimdi ipi burada sabitleyerek keselim. Şimdi arkadaşlar beline kemer öreceğiz. Kemer için kahverengi ipe ihtiyacımız olacak. Şu belini çevreleyecek şekilde bir kemer öreceğiz. Sonra da çaprazdan yine aynı renk iple bir bant geçeceğiz. Bu nedenle kahverengi ipe ihtiyacımız var. Kahverengi iple örgümüze devam ediyoruz. Kemer için ben açık tonlarda sütlü kahverengini tercih ettim. 33 adet zincir çekiyorsunuz. 33 adet zincir çekiyoruz. İkinci zincirden itibaren 30 tane sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 30 sık iğne. Şimdi arkadaşlar örmüş olduğumuz bu kemeri bu şekilde sarıp ön tarafına gelecek şekilde, şimdi burası arka, ters tutmuşum, pardon. Şimdi burası arka. Şimdi bu kemeri böyle beline saracağız. Buradan itibaren tığımızla karşılıklı zincir kaydırma yaparak birleştiriyoruz. Bakın böyle. Şimdi zincir çekerek şu arka kısma bir şey oluşturacağım. Çapraz bir ip öreceğim. Uzunluğunun da tam buraya kadar gelmesi gerekiyor. Siz de zincirinizi çekip uzunluğu ona göre ayarlar, çaprazdan dikersiniz arkadaşlar. Evet, ben buradan itibaren zincirimi çektim. 30 adet zincir çekince bu uzunluğa ulaşıyorsunuz. Buradan itibaren 30 tane zincir çektim. Düzgün bir şekilde zincirlerimizi de düzelterek bu kısma çaprazdan dikelim arkadaşlar. Evet, ben dikişimi tamamladım. Gördüğünüz gibi burası arka kısı, burası da önü. Önün çaprazının böyle gelip arkadan buraya kadar uzanması gerekiyor. Şimdi sıra geldi gözlerimize. Gözleri doğru bir şekilde kesmek, işlemek çok önemli oyuncaklarda. Çünkü bir oyuncağa baktığınız zaman ilk önce dikkatinizi çeken yüzündeki ifadesidir. Kolundan, bacağından önce yüzüne bakarsınız. Yüzündeki ifadeyi incelersiniz. Dolayısıyla yüzün doğru bir şekilde işlenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Deadpool'un maskesinde 2 tane siyah burada uzun şekil var. Ben o şekli daha önce bir kartonla kestim. Önce kartona çizdim. Bakın şeklin böyle olması gerekiyor. Aslında şöyle gelecek. Şeklin böyle bir şekil olması gerekiyor arkadaşlar. Arka tarafta da çizilmiş hali var. Bir kartona bunu çizip kesebilirsiniz. Böyle bir şekil. Daha sonra keçenin üstüne bunu kalıp olarak kullandım ve 2 tane parça kestim arkadaşlar. Şimdi o 2 parçayı da gözlerine yapıştıracağız. Yapıştırıcı kullanacağız bunun için. İşte kalıbı kullanarak arkadaşlar keçe üzerine koyduğunuzda bu kalıpla şekli çiziyorsunuz. Ben 2 tane parça kestim kalıbı kullanarak. Siz de böyle bir kalıp keser keçelerinizi hazırlarsınız. Yüzüne ortalayarak arada çok mesafe bırakmayacaksınız böyle. Arada az bir mesafe bırakacağız. Yani bir tane sık iğne bırakmanız yeterli. Arada bir sık iğne bırakarak şöyle durmasını istiyorum. Gözlerini yapıştıralım yüzüne.
Keçelerimizi yapıştırdık. Keçe maskesindeki siyah alan. Şimdi gözler kaldı. Gözleri de beyaz iple işleyeceğiz. Küçük gözler işleyeceğiz. Beyaz ipe ihtiyacımız olacak. Gözleri nereye işleyeceğiz? Gözleri de şu çıkıntının, bakın şekil böyle geliyor ve burada bir tepe noktası oluşturuyor. Bu çıkıntının hizasını dikeceğiz. Yani bu uzunluğun tam ortasını dikmeyeceğiz. Bu çıkıntıdan itibaren bu noktaya şu kadar uzunlukta beyaz bir iş yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben gözleri işledim. Yakından göstermek istiyorum. Siz de bu şekilde, bu orantıda işlersiniz. Yani ne enden tam ortada ne de boydan tam ortada. Şu bölgeye yakın olacak. Tam ortaya gözleri işlemeyeceğiz. Şimdi sıra geldi kemerinin tokasına. Kemerinin tam orta noktasına bir toka yapıştıracağız. Önce kırmızı keçeyle kemerine uygun olabilecek şekilde ölçülerde bir yuvarlak kesiyoruz. Sonra bu yuvarlaktan daha küçük boyutta siyah keçeyle bir yuvarlak keseceğiz. Onu kırmızının üstüne yapıştıracağız arkadaşlar. Evet, yapıştırma işimiz bittikten sonra da beyaz iple üstüne böyle bir işleme yapacağız. İki parça işleme yapacağız arkadaşlar. Sonra bu kemer tokasını işleme yaptıktan sonra şu iki göz aralığına denk gelecek şekilde orantılayarak kemerin üstüne dikiyoruz. Evet arkadaşlar, kemerimizi de diktik. Böylece bir tarifimizin daha sonuna gelmiş olduk. Bilgimi, emeğimi sizlerle paylaşıyorum. Sizlerden de tek bir ricam var. Videolarımı beğeniyorsanız arkadaşlar, beğeni ve yorumlarınızı mutlaka bırakınız. Çünkü beğeni ve yorumlar bir kanalın büyüyebilmesi için çok önemli unsurlar. Ne kadar çok beğeni ve ne kadar çok bir yorum almışsa o video YouTube tarafından daha çok önemsenip ön plana çıkartılıyor. Bu sebeple lütfen bunları da ihmal etmeyin. Ayrıca sağ alt köşedeki zil işaretine basarak da bildirimlerinizi açabilir, yayınladığım videolardan yayınladığım andan itibaren haberdar olabilirsiniz ve YouTube kanalıma da abone olmayı lütfen unutmayınız diyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bolca örgülü günler diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.